Merhaba arkadaşlar, Clio 3 aracımız çok büyük bir arızası var, yarı otomatik. Şimdi göstermek adına mecburen videoda söküm aşamalarına geçmeden arızayı gösterelim. Araba hopluyor, zıplıyor. Yani bayağı sıkıntılı bir araba gibi duruyor. Bakın. Görüyor musunuz? Tamam baba, fazla da zorlamayalım. İleriye alalım. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle sıkıntıları var. Ne oldu baba? Almıyor. İşte almıyor. Alsa vites kutusunu kontrol ettir yazıyor mu? Yazıyor. Vites kutusunu kontrol ettirin. Vites kutusunu kontrol ettirin. Arızası. Yani şu görmüş olduğunuz üstte vites kutusunu kontrol ettirin ibaresi vardı. Tamam, boşta kalsın baba. Araba zaten ileri geri gitmiyor. Rampadan ittik, zor bela çıkardık. Rampaya koymuşuz arkadaşlar. 15-20 gündür bekliyor araç. Şimdi bu araca başlıyoruz. Sizlere de göstermek istedik. Aracımız Clio 3 benzinle yarı otomatik bir şanzımana sahip bir araç. Yarı otomatiklerde biliyorsunuz ki artık tüm araçları çekmeye özen gösteriyoruz. Yaptığımız işleri gösteriyoruz. Bunun dışında ne var? Fiat Dualogic sistem. Opel Ace-Tronic sistem. Evet, Dualogic sistem burada. Ace-Tronic sistem. E-Shift, Honda, DuraShift, Ford, bunların hepsine. MCB şanzıman, Citroen, Peugeot gruplarına da bakıyoruz. Şimdi işlemlere geçeceğiz. Aküyü, akü altını, şanzımanı, tekerleri, alt takımı indirdikten sonra şanzımanı dışarıya alacağız. Bakalım nesi var, nesi yok arkadaşlar. Evet, başlayalım. Evet oğlum. Ön trabet alalım dedik ama maalesef alamıyoruz. Bu alttaki vidayı takmamışlar. Vida içinde muhtemelen kırık burada. Buradan kaynak yapılmış. Civata olmadığı için kaynağı üstten de görelim. Burası kaynaklı. Şimdi ben bunu kesip çıkaracağım. Bende kaynak yok. Nasıl yapacağım tekrar ben bu işi? Yani civata takmayıp kaynatmışlar, doğru mudur? Aynen. Şimdi ben orayı kesmem gerekiyor. Normalde sökülmesi gereken civata takılan ama kaynatılmış bir parça görüyorsun. Evet, Renault Clio aracımızla ertesi günden merhabalar. Aracımız sökerken çok uğraştırmıştı. Seni alalım baba, anlat. Serüven ne oldu? Evet. Dinleyelim. Şanzımanı sökmeye başladık. Bir şanzımana ön traveti alalım dedik ama şaseye alt traveti kaynatmışlar. Civata kırık. Bir şanzımanı nihayetinde aşağı aldım. Balatayı söktüm ama söktükten sonra bunu gördüm. Gel bak. Direksiyon kutusu kırık. Paramparça. Buradan darbeden dolayı ve darbeden buralar bak ne halde. Şuraya tut baba. Kırık çünkü bu önemli. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Direksiyon kutusu ne halde? Kırılmış. Maalesef yapılan işçilik. Bunu görmüşler ki takmışlar baba. Tabii. Bu böyle durduk yere kırılmaz. Çünkü altta bir hasar yok. Yok. Bunu kullanmak için takmışlar. Araçta büyük ihtimalle sol alttan bir hasarı vardı. Öyle duruyor. Görüyorsunuz, buraya civata yerine bildiğiniz üzere kaynak yapmışlar. Akıl sır ermedi. Büyük ihtimal şase kaçıktı. Evet. Tamam mı baba? Ölçüyü getiremediler. Ölçüyü getiremediler. Kaynattılar.
Biz ne yapacağız? Aynı Biz artık yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Biz kabortacı yapacak. Biz mekanik işi olduğumuz için buna yapacağımız bir şey yok. Aracımızın volantı bu şekilde. Sabit bir volant var. Volant değişebilir arkadaşlar. Volant iki türlü çıkıyormuş bu arada. Valo ve orijinal Mayıs olarak bakın şu şekilde. Şunu göstereyim. Volantın yüzeyinde tabii ki şurayı tam bitiş noktasına bakarsanız eğilmeler var, çöküntüler var. Bakacağız. Yeni debriyaj setini aldığımızda bunu da göstereceğiz. Tornado olabilir, hiç belli olmaz. Hemen şanzımana geçelim usta. Şanzımana geçtiğimizde Aldım buraya tabak. Clio 3 aracımızın arkadaşlar. Şimdi burada yine Eistronic varken bundan bahsedelim. Bakın bunun robotu yağlı sistem. Bunun farklı bir versiyonunu buraya yapmışlar. Hidrolik basınç tüpümüz, yani merkez pompamız burada. Basan motorumuz burada. Hidrolik motor. Basınç tüpümüz, robot yağımız. Bunlar arkadaşlar babam ben gelmeden halletmiş. Ve burada vites geçişlerini sağlayan belli solenoidler var. Genellikle robotun üretici her zaman Magneti Marelli oluyor. Buradan da Magneti Marelli ibaresini görebiliyoruz. Bütün araçlar üretmiş baba. Diğer araçların robotu solenoidleri üzerinde, bununki dışında. Bunun her şeyini hallettik. Şu an her şey hazır. Baskı balata değişimimiz var. Robotla alakalı her şeyi getirdik arkadaşlar. Arabanın ne halde olduğunu, yürümediğini görmüştünüz. Sahibi de biliyor zaten. Sahibi de biliyor. Kopacak şekilde bir araba. Zaten beni tebrik etmiştir ama karşıya park ettim diye böyle bir arabayı tebrik etmişti. Debriyaj setini değiştirelim. Robotsal işlemlerimiz bitti. Sorunumuz bitti. Arkadaşlar bunu belirteyim. Direksiyon kutusunu araç sahibine söyledim. Birkaç ay sonra bütçe meselesi olduğu için şu an yaptıramıyorum dedim. Tamam. Siz bilirsiniz dedim. Tabii Ben ki. sadece gördüklerimi söylemekle mükellefim dedim. Zaten direksiyon kutusu da büyük ihtimalle değişecek baba. O kırık o. Tamiri olmaz o. Öyle olmaz. Kaynak maynak şey olmaz direksiyonda. Arkadaşlar Renault Clio 3 yarı otomatik araçla beraberdik. Robotsal bir arızamız vardı. Bunun dışında da baskı baltamızı değiştiriyoruz. Baskı balata iki türlü olduğu için onu şaseye göre de çıkmıyor, veremiyor. O yüzden orijinal Mayıs bu arada. Mayıs kullanıyoruz. Orijinal Mayıs ürününü kullanacağız. Sökülene göre verecek. Devam edelim arkadaşlar. Toplama işlemlerinde beraber olalım. Evet, ürünlerimizi getirdik. Burada debriyaj rulmanımız. Eskimiz. Eski baskı balatamız. Yeni baskı balatamız. Bu arada üzerinden çıkan şanzıman kulağını yanlış takmışlar. Olması gereken, üstünden çıkan zaten kirliliğinden anlayabiliyoruz. Olması gereken bu arkadaşlar. Şanzımanın temizliğini de yaptık. Şimdi set olarak değişikliğimizi göstereceğiz. Eskiye bakar mısınız? Yani bu kulak artık yıpranmış. Ömrünü tamamlamış bir kulak. Ya kaza değildi ya da bilmiyorum. Bu şekilde satılıyor mu ama baktığımız zaman bayağı bir eğri bu arkadaşlar. Kaborta bölümünde, şase bölümünde yapılması gereken işlemler var. Şanzımanımız hazır. Debriyaj rulmanı değişecek. Aynı şekilde burada debriyaj rulmanımızın Yok abi, onları yapamayacağım. şöyle takmış olacağız. Yenisi burada. Vanuslarımız var. Astra'nın. Bir şey yapıyorsun dedi. Eski set. Burada. Ondan dolayı yapamıyorum. Aracımızda maalesef çok eksiklikler devam ediyor arkadaşlar. Eksiklerimiz var. Burada tesisatımızı yine sarıyoruz bez bantımızla. Birçok kez bez bant hakkında özelliklerini saymıştık. İşte zor yanıyor, yanmaz bez. Tabii ki yanmayan bez yok ama biraz daha dayanıklı diyelim. Bunun dışında görüntü olarak hoş bir görüntüsü var. Bu yüzden yani bez bant her zaman kullanıyoruz. Orijinalde de genellikle bez bant kullanılıyor. Bunun dışında dediğimiz gibi tesisat komple açık. Görüyorsunuz. Aracımız benzinli motor bu arada. Tesisat komple açık. Egzoza değse, motorun sıcağına değse bir kablo eris arkadaşlar. Şase yapsa, kısa devre yapsa maalesef Al başına belayı. yani sürekli arıza ararız baba. Sonra aynen, maalesef beyin yakar, bir şey olur. Yani kısa masraf açar yani. Her türlü masraf açar. Bundan kaynaklı olarak da buraları çekiyorum arkadaşlar. Müşterimiz de bilgilensin. Ayrıca bahsetmiştik, direksiyon kutumuzda biliyorsunuz ki kırıklıklar vardı. Daha sonra olacağını söylemişti. Buradaki olay bizi yine şaşırtmıştı. Yani kaynak işleri falan vardı. Şase büyük ihtimal kaçık olduğu için böyle bir işlem yapmış olabilirler.
Clio 3 yarı otomatikte yaptığımızı söyleyelim. EDC şanzıman, DCT şanzıman, bunların hepsini servisimiz hizmet veriyoruz. Egea'lardaki, Fiat'lardaki DCT, Renault gruplarındaki EDC, Ford'lardaki DuraShift, Honda'lardaki eShift, Fiat'lardaki Dualogic, Opel'lerdeki EasyTronic, bunların hepsi arkadaşlar servisimizde mevcut. Gördüğünüz gibi sardıkça güzel bir şekil almaya başladı. En azından korunaklı olmuş oluyor. Buralarda da ufaktan yağ kaçakları başlamış. Buradan da müşterimiz videosunu izliyorsa aracının motor yağ kaçaklarını gösteriyorum. Buradan üst kapaktan geliyor büyük ihtimalle o yağ kaçakları. Termostat iyi gibi duruyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Su kaçağı yok. Yağ kaçaklarına baktırmasını tavsiye ederiz. Bakın, bez band dediğimiz olay bu arkadaşlar. Elektrik bandı parlak ve daha kolay yıpranmış bir şekilde çıkıyor. Ama bez band çok daha sağlıklı ve dayanıklıdır. Adam hediye getirmiş kestane şekeri. Allah Allah. Bu arada Bursa'dan gelen bir müşterimiz kestane şekeri getirmiş arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ona da randevusunu bir ay sonraya verdik. Aracı Ford Focus'tu. Ta oradan çıkmış gelmiş, hediyesini de getirmiş. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Derdini de söyledik. Kimse bu cevabı veremiyordu dedi. Evet, bu şekilde sardık arkadaşlar. Montaja başladık. Baskı atanın montajını şu an yapıyoruz. Biliyorsunuz bazı gruplarda şu priz direkt plastik girmiyor. Ama bu olduğu zaman priz direkt ayarını da yapmış oluyoruz. Teşekkür ederim Salim Bey. Buyurun. Allah razı olsun. Baskı balatayı takıyoruz arkadaşlar. Anladım. Abi yok, peki öyle bir şeyim yok yani. Şanzımanlı bir... Baskı balatayı taktıktan sonra eski debriyaj rulmanının yerine yenisini montaj ediyoruz arkadaşlar. Birçok, yani Clio 3'lerde birçok debriyaj rulmanı olduğunu söyleyelim. Kaç çeşit vardı baba? 8 çeşit rulman çıkardı bana. 8 çeşit rulman çıkarmış bu arada. Parçacı, buna değinelim. Önemli bir detay. Evet, debriyaj rulmanının artık montajını yapıyoruz. Bu arada baskı balatayı taktık. Babam burada devam etsin. Baskı balatayı son kez gösterelim. Plastik bir priz direkt ayarlayıcımız vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Göbeğe giriyordu, şanzımanı ayarlıyordu. Bakın, tamamıyla giriyor ve şanzımanın priz direkt ayarını ayarlamış oluyor. Güzel bir özellik. Bazı araçlarda, bu araçlarda var. Her şeyimiz hazır. Şanzımanı üzerine atacağız. Eksikliklerimizi tamamladık. Tabii ki kolay olmuyor arkadaşlar. Saat 6 oldu. Bu arada şanzımanı üstüne atıp devam ediyoruz. Renault Clio aracımızın tüm işlemlerini bitirdik. Bilgisayar adaptasyon, kalibrasyon ve parametre yükleme işlemleri vardı. Bunları hallettik arkadaşlar. Ayrıca ABS ışığımız yanıyordu. ABS ışığını söndürdük. Şu an sol tekeri babam takıyor. Test sürüşünü de göstereceğiz aracı. İlk geldiği halini hopluyor zıplıyor, kanguru gibi bir şeydi yani. Gitmiyordu zaten. Sahilde kanguru diyordu. Kanguru mu diyordu? Evet, bu kanguru diyor. Aynen öyle diyordu. Şu an için her şeyimiz hazır. Test sürüşlerini yaptım. Sizinle beraber tabii ki ileri geri bir yapalım. Daha sonra yola çıkalım. Hem aracımız düzelmiş mi hem de buna benzer ses soluk var mı gibi. Tabii şunu yapmadık. Aracımızın sol traves tarafı kaynayacak tekrar. Kaportacı mı olur, tornacı mı olur? Oraya gitmesi gerekiyor. Müşterimize bilgisini vereceğiz arkadaşlar. Oraya da yaptırmasını söyleyeceğiz. Aynı zamanda direksiyon kutusunun da videosunu çekmiştim. Onu da buradan görür büyük ihtimalle. Direksiyon kutusunda da sıkıntılarımız var. Bilgisayara bağladığım zaman herhangi bir arıza kodu vermiyor bu arada. Bunu da belirteyim.
gelmeden önce hidrolik sistemi, clutch, position sensör gibi arızaları vardı. Robot arızaları vardı arkadaşlar. Şunu da belirtmek isterim. Belki orayı çekmedim. Hidrolik yerine, robot yağı yerine arkadaşlar yanlış yağlar kullanılmış. Bu yüzden bozulmalara sebebiyet vermiş, zamanla aşınmış arkadaşlar içerisi. Yanlış yağ işte bu gibi sorunlara yol açıyor. Yıkama işlemlerimiz var. Gösterelim baba. Bilgisayar destekli mekanik olarak havalarını aldığımız için arkadaşlar tabii ki de yağlar olabiliyor. Bu yüzden altını yıkadık. Bunun da bilgisini vereyim. Son aşamalara geldik. Test sürüşünü göstereceğiz. Aracı indirelim. İleri geri dükkanın içinde yapalım. Bir de test sürüşünde size aracı gösterelim. Aracımızı yere indirdikten sonra babam içerisinde arkadaşlar vitesi ileri geri yapacak. Zıplama hoplama var mı? Burada bir gösterelim. Clio 3 yarı otomatik bir şanzıman. Manuel şanzımanın robot yardımıyla otomatikleştirilmiş hali aslında. Öne gelelim baba. Tamam. Evet, bu şekilde. Şimdi yol performansına geçelim. Evet, test sürüşümüzü de yapalım. Aracımızın videosunu bitirelim. Üçüncü vitesteyiz. Dört. Üç. 2'deyiz. Dur kalk yapalım. Birinci vitese düşsün. Gördüğünüz gibi birinci vitesteyiz tekrar. Kalkışımızı yapalım. Bu şekilde videomuzu bitirelim. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Yine vitesi düşürdük. 1'e kadar düştü. Kalkışı tekrar yaptık. Eskisinden eser yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup destek vermeyi unutmayın arkadaşlar.